Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Binance'in uyarılar kısmından bahsetmek istiyorum. Uyarılar kısmı nedir diye soracak olursanız belirlediğimiz şartlarda Binance'in bize bildirim göndermesini sağlıyor. Buraya nasıl girebiliriz? Piyasalar kısmından herhangi bir coin'in üzerine tıklayarak ya da alım satımlar kısmındaki mum çubuk grafiğine basarak bu kısma girebilirsiniz. Hemen sol altta uyarı kısmı var. Buna tıkladığınızda karşınıza seçenekler çıkacaktır. Bu seçeneklerden belirlediğiniz şartlarda Binance size bildirim yollayacak arkadaşlar. Bu bildirim sanki WhatsApp'tan size mesaj geliyormuşçasına tek seferlik bir bildirim olacak arkadaşlar. Bu bildirim işinize yarayabilir, işinize yaramayabilir. Şu şekilde bildirim tek seferlik geldiği için siz işte çalışırken ya da uyurken gürültülü ortamlarda bunu duymayabilirsiniz. Ben bundan dolayı özel bir uygulama kullanıyorum arkadaşlar. Uygulamanın ismi MacroDurate. Bunun detaylı kullanımını video içinde size göstereceğim. İlk başta uyarılar bölümü nasıl kullanılıyor bundan bahsedelim. Uyarılara tıkladığımızda karşımıza böyle 6 tane seçenek çıkacaktır. Fiyatın üstüne çıktığında ve altına indiğinde, değişim üstüne çıktığında ve altına indiğinde ve 24 saatlik değişim üstüne çıktığında ve altına indiğinde şeklinde. Eğer ki sizde hiç daha önceden uyarı eklemediyseniz karşınıza böyle çıkar. Herhangi bir uyarınız varsa arkadaşlar, mesela şöyle ben bir ekleyeyim. Şöyle eklediğimde arkadaşlar artık bu uyarı kısmına tıklarsanız karşınıza böyle bir kısım çıkar. Unutmayın, bakın ben BTC USDT paritesindeyim. Karşıma burada çıktı. Çünkü benim burada uyarım var. Başka bir yeri seçersem de uyarıya tıkladığımda yine eskisi şeklinde gözükecektir. Uyarınız yoksa böyle gözükür. Buradan da bir uyarı ekleyelim. Şöyle üstüne çıktığında bunların kullanımını göstereceğim şimdi size. Uyarı ekledim arkadaşlar buradan da. Şimdi BTC TR paritesi gözüktü. Geri geldiğimde tekrardan BTC TR paritesindeyim tıklarsam artık bu paritede böyle kısım çıkacak. Diğer alarmım nereye gitti diye soracak olursanız bakın sağda bir kısım var. Buraya tıklarsanız da tüm alarmlarınızı buradan görebilirsiniz. Bir parite üzerinden 10 tane alarm ekleyebiliyorsunuz. Zaten burada yazıyor. Diğer tüm çiftlerde toplamda 50 tane alarm kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları bir silelim. Şimdi arkadaşlar tekrardan uyarı kısmına gelelim. Buradan herhangi bir yerine tıklıyorum. Tamam mı? Bakın burada BTC USDT yazıyor. Burada son fiyat gösteriyor. Yani şu anda Bitcoin'in fiyatını gösteriyor. TRY bazındaki. Ben bunu BTC USDT'ye alayım. Şuradan şöyle uyarıya geldik. Herhangi birine tıkladım. Bakın burada paritemiz. Burada son fiyatımız yazıyor. Yani güncel fiyatımız. Burada Türk lirası bazında değeri ve şuradaki 24 saatlik değişimi gösteriyor arkadaşlar. Şimdi geri geldim. Bakın şuradaki para birimi TRY. Para birimine tıkladığımda bunu USD yaparsam uyarıya tıkladım. Buradaki değerde belirlediğim para birimi cinsinden olmuş oldu arkadaşlar. Ben tekrardan TRY'yi alıyorum. Şimdi uyarıya geri geldim. Buradaki değer kısmı arkadaşlar bizim belirleyeceğimiz şey uyarı türümüze göre. Bunu geçiyorum şimdi. Sıklık kısmı var. Bu sıklık alarmı ne kadar sıklıkta görebileceğimizi belirliyoruz. Mesela yalnızca bir kez yaparsanız o alarm bir kezlik olmuş olur. Aynı sanki telefonda alarm kurduğunuz gibi düşünün. Günde bir kez ya da her zaman da yapabilirsiniz. Bu her zaman ne demek? Mesela ben 35 bin dolardan alarm kurdum diyelim arkadaşlar. 35 bin dolara her geldiğinde sürekli bana alarm gösterecektir. Günde bir kez yaparsanız da günde 10 kere de inse ilk geldiğinde gösterecek sadece ve daha göstermeyecektir. Bu şekilde alarmlarınızı seçebilirsiniz. Şimdi uyarı türü var burada. Uyarı türü de tıkladığımızda 6 tane seçeneğimiz karşımıza gelmiş oldu. Evet, fiyat şu rakamın üstüne çıktığında kısmı var. Buna tıkladığımda artık buraya bir değer yazabilirim. Bu değerimiz neye göre belirlenecek? Şu andaki son fiyata göre belirlenecek arkadaşlar. 36.600 dolar ya, üstüne çıktığındanın altında mesela 35.000 dolar fiyat belirlersem hata alırım. Çünkü üstüne çıktığındayı belirlememiz lazım ve son fiyat baz alınıyor arkadaşlar. 36.643'te şu anda mesela 36.700'den ben alarm kurdurursam şunu da her zaman yapalım. Uyarı oluştura bastığımda karşıma böyle bir yer gelecek. Yani alarmım 36.700'den verilmiş oldu arkadaşlar. Hangi paritede olduğunu nasıl anlayacağım diye soracak olursanız burada yazıyor zaten. 36.700 USDT. TRY olsaydı burada TRY cinsinden yazacaktı. Burada cins yazmaz. Burada yazar. Tekrardan uyarı ekleye bastığımda arkadaşlar şuradan şu rakamın altına düştüğünde diyelim. Buraya da daha aşağıda bir değer girmemiz gerekiyor. Mesela 36.000 ya 37.000 yazarsam bana hata verecektir. Ben buraya daha düşük bir değer yazmam lazım son fiyatın. 35.000 yazdım. Uyarıyı oluşturdum. Ve gördüğünüz gibi 35.000 doların altına düştüğünde bana uyarımı verecektir. Tekrardan uyarı ekleye geliyorum. Burada değişim şu rakamın üstüne çıktığında kısmı var. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Yine son fiyat baz alınarak yapılıyor. Bu da yüzdelik artış. Mesela 36.623 doların
%5 üzerine çıktığında ben sadece rakamı yazıyorum. Yüzdelik kısmı kendi ekliyor. %5 üstüne çıktığında bana uyarı oluştur diye fiyat belirleyebilirim. Yani alarm belirleyebilirim. Bunun altında da yaklaşık USDT değerini ve diğer şuradaki belirlediğim değerden cinsini gösteriyor arkadaşlar. Yani %5 arttığında 38.400 dolara gelecekmiş. Uyarı oluştur tıklarsam burada tekrardan direkt fiyatını gösterecektir arkadaşlar. 38.433 dolara çıktığında bana uyarı verecek. Tekrardan uyarı ekleyelim. Bu sefer de değişim şunun altına indiğinde bakalım. Yine aynı mantık arkadaşlar. 603 dolarda şu anda. Bunu baz alarak %5 değer kaybettiğinde başlasın diyorum. Uyarı versin bana diyorum. Burada da düşeceği fiyatı gösteriyor yaklaşık. Uyarı oluştur dediğimde de 34.765 dolara düşüyormuş. %5 değer kaybetmesi şu anki fiyattan. Uyarı ekleye tekrar basalım ve altta 24 saatlik değişim şu rakamın üstüne çıktığında ve altına indiğinde şeklinde yerler var. Üstüne çıktığında bastığında burada yine değer oluşturabiliyoruz ama artık bu sefer arkadaşlar son fiyat değil de gün başlangıcından itibaren olan değişimi bize söylüyor. Gün başlangıcı Binance'te neydi? Gece 3.00 arkadaşlar. Türkiye saatiyle gece 3. Bu saatten itibaren yükseliş mi olmuş, azalış mı olmuş şurası. Biz de buna göre bir değer belirleyebiliyoruz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 24 saatlik değişim şu rakamın üstüne çıktığında diyor ya. Mesela şu anda %-1 yani düşüşte. Biz üstüne çıktığında diyoruz. %1'in üzerine çıktığında bana uyarı oluştursun. Ne yapmış oldu bakın. 24 saatlik değişim %1 değerine ulaştığında yani şurası +1 olduğunda arkadaşlar bana uyarı verecek. Tekrar uyarı ekleye geliyorum. Burada yine altındaki kısmına gelelim. Buraya da tekrardan mesela şu anda -95 falan ya. Mesela 2 yazalım buraya. %2 altına indiğinde göstersin bana. Bu da ne olmuş oldu? 24 saatlik değişimin değeri -2 olduğunda bana uyarı versin. Bu şekilde alarm kurabiliyoruz. Dediğim gibi alarmlar çok basit arkadaşlar. WhatsApp'tan bildirim geliyormuşçasına bize gösteriyor ve bu da hiçbir işimize yaramayabilir. Bundan dolayı da ben bir program kullanıyorum. Bu programın ismi de arkadaşlar Macro Droid demiştim. Hemen yazalım şuraya. Macro Droid diye şeklinde yazılıyor. İster birleşik ister ayrı yazın, o çıkacaktır. Şurada gördüğünüz uygulama. Bunu yükleyelim hemen. Eğer ki Binance'ten size bildirim gelme sorunu varsa arkadaşlar ilk başta şunu yapın. Genelde telefon yazılımlarında şöyle bir şey vardır. Uygulamanın üzerine tıkladığınızda uygulama bilgilerini görebilirsiniz. Eğer benim gibi göremiyorsanız da ayarlara girip uygulamanızın ismini yazın arkadaşlar. Mesela Binance. Tıkladım buna ve şurada bildirimler kısmı var. Buradan alarm şeylerine izin verin arkadaşlar. Ondan sonra izinlere buradan izin verin. Ekstra olarak da burada pil kısmı var. Pil optimizasyonu çok önemli. Ben de burada sizde nerededir bilmiyorum. Telefonunuzdan bulabilirsiniz. Bakın optimize edilmeyenler var. Burada da tüm uygulamalar var. Buna bastığımda buradan uygulamamı bulabilirim. Bakın Binance optimize ediliyor diyor. Buna tıklayıp optimize etten optimize etme kısmını seçmem önemli. Bildirim gözükmüyorsa bu işinize yarayacaktır. Tekrardan MacroDroid uygulamamıza gelelim. Aç'a tıkladığımda arkadaşlar böyle bir şey çıkacak. Şu sağ alttaki kısımdan geçiyorum. Ve pro yükseltme uygulandı bana çünkü ben bunu satın aldığım için arkadaşlar uygulandı. Almak zorunda da değilsiniz. Reklam gösteriyor ve 5 tane makroya kadar izin veriyor. Bundan dolayı ben satın almıştım. Reklam gitsin hem de sınırsız bir şekilde makro kullanayım diye. Ayarlar kısmına geliyoruz başta. Burada pil iyileştirmelerinin yok say tuşu var. Buna basıp izin vere tıklıyorsunuz. Artık pil optimizasyonunu kapatmış olduk bu uygulama için. Aşağı doğru indiğimde burada konuşulan metnin ses akışı, oynatılan sesin ses akışı şeklinde 2 tane bölüm var. Bu konuşulan önemli değil pek belki. Oynatılan ses akışı önemli arkadaşlar. Buna tıkladığımda böyle 6 tane seçenek çıktı. Bunlar ne işe yarıyor diye soracak olursanız telefonunuzu sessize aldığınızda karşınıza böyle şeyler çıkacaktır. Daha fazla da olabilir, daha az da olabilir arkadaşlar. Mesela ben telefonu sessize alayım hemen. Şurada sessiz modu. Bakın aldığımda ne olmuş oldu? Tıklıyorum hemen. Bildirimi kapatmış oldu gördüğünüz gibi. Bildirimi kapatması ne anlama geliyor? Ben uyurken ya da çalışırken bu moda alırsam bana mesaj atsanız da ben bu sesi duymayacağım. Ama beni ararsanız bu sesi duyacağım. Burada gözüküyor. Ya da telefondaki alarmım çalırsa duyacağım. Çünkü sesim açık. İşte çalışırken ya da uyurken bu modları alabilirsiniz telefonu. Mesela aramayı da kapatabilirsiniz ama muhtemelen alarmınız açıktır arkadaşlar. Buradan bunun ayarını yapabiliyoruz. Oynatılan ses akışına gelip buradan oynatılacak ses akışını seçebiliyoruz. Ben medya müziği kullanıyorum genelde. Çünkü telefonu aramalara hiç kapatmıyorum. Açık duruyor. Bundan dolayı da oynatılan ses akışını seçiyorum. Siz alarmı da seçebilirsiniz ya da sabitle bırakabilirsiniz. Burası önemliydi. Şimdi ev ve makro kısmı var arkadaşlar. Eve gelelim. Burada makro ekle kısmı var. İsterseniz de makrolarda kısmından yapabilirsiniz. Bakın burada artı tuşu var. Bastığınızda 2 tane seçenek çıkıyor karşınıza. Sihirbaz kullan ve boş makro kullan. Biz boş makro kullanı seçiyoruz.
ve karşımıza bu kısım çıkıyor. Hemen yukarı isim yazıyoruz. Mesela Binance bildirim yazalım. Tetikleme kısmı arkadaşlar. Adı üstünde tetikleme. Tetiklenmesi için ne olması gerekiyor? Bunu seçiyoruz. Bakın burada cihaz etkinliği kısmı var. Bildirim kısmı var. Buna tıkladığınızda izin isteyecek, erişim izni. Tamama tıklayın. Karşınıza böyle bir yer gelebilir. MicroDroid'i seçip izninizi verin arkadaşlar. Şimdi geri geldim. Tekrar aynı yer geldi. Bildirime tıklıyorum ve bildirim alındığında ve temizlendiğinde şeklinde İki tane bölüm var. Temizlenme ne, ondan bahsedelim ilk başta. Bakın bildirim geldiğinde karşınıza böyle bir yer çıkar. Bunu sağa sola kaydırdığınızda böyle silebilirsiniz. Buna temizleme deniyor arkadaşlar. Temizlemenin anlamı bu. Temizlendiğinde de tetikletebilirsiniz. Bildirim geldiğinde de. Geldiğinde tetiklenmesi için bunu seçiyorum. Uygulamalar herhangi birini seçebilirsiniz. Ben bunu seçtim. Devam ediyorum ve buradan Binance'i buldum. İşaretledim. Tamam'a bastım. Ve karşımıza böyle kısım çıktı. Buradan içeren ne demek arkadaşlar? İçinde mesela Tayfun geçen bir bildirim olduğunda bu şey tetiklenecek. Kurduğumuz makro tetiklenecek. Ya da birebir aynısı olması lazım. Sadece Tayfun geçmesi lazım. Ya da Tayfun kelimesi hariç olduğunda vesaire vesaire bu şekilde yapabilirsiniz. Ben herhangi biri diyorum. Tamam diyorum. Artık bu oldu. Şimdi eylemimizi seçmemiz lazım. Bakın seçtim, aşağı doğru indiğimde burada medya bölümü var. Ben bunu kullanıyorum. Ses oynat durdur. Tıkladığımda arkadaşlar buranın Çince olduğuna bakmayın. Benim telefon yazılımından kaynaklı. Burada telefonunuzun bildirim seslerini görebilirsiniz. Ben bunları kullanmayacağım. Bakın burada dosya seç kısmı var. Tıklıyorum. Ve benim karşıma böyle bir yer çıktı. Sizde farklı da olabilir. Burası sizin dosya yöneticiniz arkadaşlar. Ben burada sese tıklayıp hemencecik buluyorum müziklerimi. Bakın burada ne varmış? Duman Her Şeyi Yak şarkısı varmış. Tamam, bunu tıkladım. Ne olmuş oldu? Artık eylemim bu olmuş oldu. Yani Binance'ten bildirim geldiğinde Duman Beni Yak Her Şeyi Yak şarkısı çalacak. Ve bu şekilde ben işte çalışıyor da olsam, uyurken de olsam bu bildirimin sesini duymuş olacağım arkadaşlar. Şimdi ekledim bunu. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Şimdi bu müzik 3 dakika yaklaşık, belki de 4 dakikadır. Bize bildirim geldiğinde 4 dakika boyunca bu şarkı çalacak ve hiçbir şekilde kapatamayacağız arkadaşlar. Bunun önüne geçmek için de bildirimi durdurmamız lazım. Yani müziği durdurmamız lazım. Bir makro daha ekliyorum ve buna sesi durdur yazıyorum. Tetikleme ekleyeceğiz arkadaşlar. Bunu cihaz etkinlikleri kısmından bildirime gelip temizlendiğinde seçebilirsiniz. Yani Binance'ten bildirim geldiğinde onu kaydırarak temizlerseniz müzik durabilir. Tamam, bunu seçtim. Tekrardan bunu seçip Binance seçiyorum. Tamam dediğimde olmuş oldu. Eylemlere geri geliyorum. Buradan yine medya, sesi oynat durdur kısmına gelip mevcut sesi durduru seçiyorum arkadaşlar. Tamam dedim. Artık böyle olmuş oldu. Artık bildirim geldiğinde onu temizlersem ses duracaktır. Ekstra olarak da şöyle yapıyorum ben. Tekrardan tetikleme ekleye geldim. Sensör var burada. Cihaz sallandığında, ben cihazı sağa sola salladığımda otomatik olarak sesi durduruyor arkadaşlar. Bu benim için daha kullanışlı. Ben bunu kullanıyorum. Buradan ekleye tıklıyorum. Artık makroyu kurmuş oldum arkadaşlar. Geri geldim şimdi. Binance'e giriyorum ve bir alarm oluşturalım. BTC USDT'ye geldim. Uyarı ala tıkladım. Bunları bir silelim. Bunları sildim arkadaşlar. Uyarı ekleye tıklıyorum. Fiyatın üstüne çıktığındayı belirleyelim. Mesela 670'miş. 80 90 yaparım. 36.690. 685 yapalım. Ondan sonra ekrana uyarı ekleyelim. Şu rakamın altına indiğindeyi seçelim. 670 ya 660 yapalım. Şimdi bekleyelim arkadaşlar. 685'e geldiğinde de 660'a geldiğinde bize çalması gerekiyor. Gördüğünüz gibi müzik çalıyor ve ben bunu kaydırdığım anda durmuş oldu. Sesim geldi mi bilmiyorum. Müzik bu şekilde çaldı ve kaydırdığımda durdurmuş oldum arkadaşlar. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Bence gerçekten çok kullanışlı bir şey ve kesinlikle özellikle şeyde vadeli işlemler marjin bölümlerini kullanıyorsanız kesinlikle bu uygulamayı kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten çok yoruldum bu videoyu çekerken. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.